Ege kıyısında, rüzgarın deniz tuzunu sokaklara savurduğu küçük bir kasabaydı Albatros. Geceler asla sessizliğe bürünmezdi burada. Tahta evler rüzgarda inleyen çatılarla birlikte gıcırdarken, Caner'in evi bambaşka bir gürültüyle yankılanıyordu. Zeynep Hanım kollarını göğsünde kavuşturmuş, gözleri öfkeyle doluydu. "Ben bu kızı artık bu evde istemiyorum Caner!" diye bağırdı. "Ya o gider ya ben!" Küçücük mutfak kapısına gizlenmiş İlayda nefesini tutmuştu. 10 yaşındaki elleri kapıya sıkı sıkıya yapışmış, gözleri korkuyla açılmıştı. Zeynep Hanım'ın sesi bıçak gibi kalbine saplanıyordu. "Baştan beri bu kız başımıza bela oldu," diye devam etti Zeynep Hanım. "Senin eski karından kalan bu yükle yeni bir hayat kuramayız, yeter artık." Caner başını öne eğmişti. Gözleri masadaki çatlağa takılmıştı. Parmakları sinirle o çatlakta geziniyordu. Konuşmak istiyor ama kelimeler boğazına düğümleniyordu. "O benim kızım," dedi sonunda. Sesi çatallı, neredeyse duyulmayacak kadar kısıktı. "Senin kızınsa benim de yüküm değil," diye kükredi Zeynep Hanım. "Ben senin karınsam bu evde huzur istiyorum. Yarın kararını ver. Ya o gider ya ben." İlayda'nın gözlerinden yaşlar sessizce süzülüyordu. O akşam uyuyamadı. Annesinin ölümünden sonra babası onun için dünyadaki son limandı. Ama o limanda artık sığınak değil, tehlikeli bir girdap olmuştu. Sabah güneş doğarken Caner sessizce kalktı. Kızına doğru döndü. Yüzüne bile bakamadan "Gel İlayda," dedi. "Biraz dolaşalım." İlayda anlamıştı, içine doğmuştu. Bu gezintinin bir son olacağı ama karşı çıkmadı. Üzerine hırkasını aldı, terliklerini giydi ve babasının ardından evden çıktı. Sahile vardıklarında eski tahta kayık onları bekliyordu. Caner usulca ipleri çözdü, kızı oturttu. İlayda titriyordu, hem soğuktan hem içindeki korkudan. "Ne oluyor baba?" diye fısıldadı. Caner cevap vermedi, sadece küreklene asıldı. Denizin ortasına vardıklarında durdu. Gözleri uzaklara dalmıştı, dudakları titriyordu. "Affet beni İlayda," dedi sonunda. "Bu senin için en iyisi olacak." İlayda'nın gözleri büyüdü. "Baba ne yapıyorsun?" Ama cümlesini bitiremeden Caner onu kollarından tutup denize itti. İlayda'nın çığlığı kayıkla birlikte geride kaldı, ta ki sular onu yutana dek. Soğuk su İlayda'nın bedenini bir çırpıda sarstı. Gözlerini açmaya çalıştı ama tuzlu su yakıyordu. Elleriyle çırpındı, nefes almaya çalıştı ama ciğerlerine su dolmuştu bile. Başının üstünde gri gökyüzü dans ediyor, altındaysa dipsiz bir karanlık onu içine çekiyordu. "Anne," diye fısıldadı. Sesi sadece kalbinin içinde duyuluyordu. "Beni al buradan." Ama kimse duymadı. Tam o an bir şey İlayda'nın kolundan yakaladı. Sert, nasırlı bir el. Onu yukarı doğru çekti. İlayda son bir kez çırpındı. Sonra her şey karardı. "Haydi, haydi kızım, nefes al," diye bir ses duyuldu karanlığın içinden. "Dayan, sakın pes etme." Bir an sonra ciğerlerine dolan havayla birlikte İlayda öksürerek doğruldu. Deniz suyunu kusarken gözleri yaşlarla doluydu. Başında kalın kaşlı, sakallı yaşlı bir adam vardı. Sırılsıklam olmuştu. Gözleri ise tedirgin ama şefkatliydi. "Benim adım Kazım dede," dedi adam. Eski ceketini çıkarıp İlayda'nın omuzlarına sardı. "Seni denizin ortasında buldum. Ne işin vardı orada ha küçük kız?" İlayda cevap veremedi. Dudakları titredi. Ağzından çıkan tek kelime boğuk bir fısıltıydı. "Babam." Kazım dede bir an durdu. Gözleri kısıldı, yüzü sertleşti ama sesi yumuşaktı. "Tamam, şimdi konuşmak zorunda değilsin. Önce sıcak bir yere gidelim. Seni kurutup karnını doyuralım." Kazım dede İlayda'yı yavaşça kollarına aldı ve sahilin ilerisindeki küçük taş kulübeye doğru yürümeye başladı. Kulübe, yıllardır tek başına yaşayan bir balıkçının mütevazı sığınağıydı. İçeride soba yanıyor, deniz kabuklarıyla süslenmiş duvarlar yosun kokuyordu. İlayda sobanın yanına oturtuldu.
Üzerine eski ama temiz bir battaniye serildi. Kazım dede küçük bir tencerede sıcak su kaynattı. İçine kuru nane ve bir parça limon attı. Sonra İlayda'ya uzattı. "İç bunu, hem içini hem ruhunu ısıtır," dedi. İlayda iki eliyle bardağı kavradı, dudaklarını ıslattı. O an yaşları sessizce aktı yanaklarından. Bir yandan yaşadığı dehşeti düşünüyordu, bir yandan bu yabancı adamın sıcaklığıyla ilk kez yeniden nefes aldığını hissediyordu. Kazım dede onu izliyordu. Bu kız çocuğu boğulmanın eşiğinden dönmüştü. Ama gözlerinde sadece ölüm değil, ihanete uğramış bir ruhun sessiz feryadı vardı. "Kim yaptı sana bunu kızım?" diye sordu Kazım dede, sessizliğe gömülmüş bir şekilde. İlayda cevap vermedi, sadece başını salladı. Kazım dede onun bu cevapsız bakışlarında çok şey okudu ve kendi kendine söz verdi. "Kim olursa olsun sana bunu yapan bunun hesabını verecek." İlayda, Kazım dedenin kulübesinde geçirdiği ilk geceyi neredeyse tamamen uykusuz geçirdi. Sobanın çıtırtısı, rüzgarın tahtalara çarpan uğultusu, uzaklardan gelen dalga sesleri, her biri onun için bir başka hatıra, bir başka korkunun yankısı olmuştu. Battaniyenin altında kıvrılmış, gözlerini tavana dikmiş bekliyordu. Kafasındaki görüntüler gitmek bilmiyordu. Babasının gözleri, elleri, soğuk, yabancı ve acımasız. Sabah olduğunda Kazım dede çoktan kalkmıştı. Dışarıda ağlarını kontrol ediyor, kıyıya vuran yosunları temizliyordu. İlayda ise hala yerinden kalkamamıştı. Yalnızca sessizce pencerenin buğulu camından dışarıya bakıyordu. Deniz o sabah daha sakin görünüyordu ama onun içindeki fırtına hala dinmemişti. Kapı hafifçe aralandı. Kazım dede kafasını uzattı. "Uyanmışsın," dedi. Sesi yumuşaktı. "Çorbam hazır, güçlü olman gerek." İlayda sessizce başını salladı ama yerinden kalkmadı. Kazım dede içeri girdi. Küçük bir tabure çekip sobanın yanına oturdu. "Kızım," dedi usulca. "Benim de bir kızım vardı. Adını Derin koymuştuk. O da senin yaşlarındaydı. Fırtınalı bir günde kayboldu. Onu bulamadım ama seni buldum." İlayda'nın gözleri doldu. Kalbi sıkıştı. İçinde bir yerde buz çözülüyor gibiydi. Sonra fısıldadı. "Ben de denizde kaybolacaktım ama sen beni çıkardın." Kazım dede başını eğdi. "Belki Tanrı Derin'i bana geri veremedi ama seni gönderdi. Belki birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Ne dersin?" İlayda ilk kez hafifçe gülümsedi. Bu, yaşadığı tüm acıya rağmen hala içinde biraz umut kaldığını gösteriyordu. O gün birlikte çorba içtiler. Ardından Kazım dede İlayda'ya kulübeyi tanıttı. Balıkçılıkla geçinmenin zorluklarını, tek başına yaşamayı, her şeyin değerini bilmenin ne demek olduğunu anlattı. "Burada hayat sessizdir ama dürüsttür," dedi. "Kimse sana sesini yükseltmez ama deniz eğer içine bir şey gömmüşsen onu çıkarır." İlayda gözlerini denize çevirdi. Dalgalarda kendini görür gibi oldu. Yaralı ama hala hayatta. O akşam İlayda, Kazım dedeye dönüp şöyle dedi. "Benim adım İlayda ama artık İlayda diye bir kız yok. O denizde kaldı. Şimdi burada biri varsa yeniden başlamak isteyen bir kız çocuğu var." Kazım dede gözlerini kısmış denize bakıyordu. "O zaman hoş geldin küçük kız. Yeni hayatına hoş geldin." İlayda artık Kazım dedenin kulübesinde sadece bir misafir değil, hayatın yeni bir parçası olmuştu. Sabahları birlikte uyanıyor, balık ağlarını hazırlıyor, köhne iskelede yürürken denizin kokusunu içine çekiyordu. Geceleri ise eski bir radyodan çıkan cızırtılı müzik eşliğinde ateşin başında sessizce oturuyorlardı. Konuşmalar kısaydı ama içten, kelimelere gerek kalmadan anlaşmak mümkündü. Fakat her sessizlik beraberinde geçmişi getiriyordu. İlayda'nın uykusuz gecelerinde babasının gözleri yeniden canlanıyordu zihninde. "Sen bir yüktün," demişti. "Sen annene benziyorsun ve bu iyi bir şey değil." O sözler İlayda'nın zihninde yankılanmaya devam ediyordu. Ama bir yandan da Kazım dedenin varlığı o kırık aynaya yeni yansımalar getiriyordu.
Bir sabah Kazım dede iskelede ağları toplarken İlayda kasabanın içine kadar yürümeye karar verdi. Güneş parlıyordu. Deniz kenarında satıcılar bağırıyordu. Balık pazarında martılar çığlık atıyordu. İnsanlar koşturuyor, çocuklar top oynuyordu. Hepsi çok normaldi. Ta ki bir ses onun geçmişinden kopup kulağına ulaşana kadar. "Bu kızı tanıyorum, eminim ki o." İlayda birden döndü. İki yaşlı kadın birbirlerine fısıldıyordu. Gözleri onda. İlayda'nın kalbi sıkıştı, başını eğdi ve hızla yürümeye başladı. Ayakları onu tanıdık olmayan sokaklardan geçirirken kalbi gürültülü bir şekilde atıyordu. Ne kadar uzağa gitse de geçmiş onun ensesindeydi. Eve döndüğünde Kazım dede onu kapıda bekliyordu. Bakışları endişeliydi. "Nereye gittin?" "Biraz yürümek istedim." "Birileri seni tanıdı mı?" diye sordu Kazım dede, gözlerini kısmıştı. İlayda başını salladı. "Bilmiyorum ama biri 'bu kızı tanıyorum' dedi." Kazım dede içeri girip pencerenin panjurlarını kapattı. "Artık dikkatli olmalıyız." O akşam Kazım dede bir kutu çıkardı. İçinde bir miktar para ve eski bir kimlik vardı. "Bunun zamanı geldi," dedi. "Adını, geçmişini, hepsini unutmaya hazır mısın?" İlayda kimliğe baktı. Yeni bir isim yazıyordu. Esra Deniz. Yeni bir hayatın anahtarı. Ama geçmişini silmek hiç kolay değildi. "Hazırım," dedi sonunda. İlayda denizde kaldı. O gece Esra olarak ilk kez yastığa başını koydu. Yeni bir isme sahipti ama eski acılar henüz uykularını terk etmemişti. Esra artık sabahları başka bir kıyıya gözlerini açıyordu. Aynada bile kendine İlayda dememeye çalışmıyordu. Yeni isim, yeni hayat. Ama bazı geceler uykusunda hala o boğuk sesi duyuyordu. "Sen benim yükümsün." Ve o ses denizin derinliklerinden çıkıp zihnini sarıyordu. Kazım dede değişimi fark ediyordu. Kızın yüzünde artık başka bir ifade vardı. Daha güçlü ama aynı zamanda daha uzak. Geceleri ateşin başında otururlarken Esra uzun uzun konuşmazdı ama gözleri bazen ağlardı sessizce. Kazım dede bunu gördüğünde hiçbir şey söylemezdi. Sadece çayını karıştırır, sonra ayağa kalkar, sessizce bir battaniye alıp omzuna koyardı. O sabah kasabaya posta teknesi yanaştı. Kazım dede her zaman olduğu gibi balığını satmaya inmişti. Esra da tezgahların arasında dolaşıyordu. İşte o an bir çift göz ona kilitlendi. Gözleri morarmış, sakalı uzamış, omuzları çökmüş biri. Ama o gözleri tanımamak mümkün değildi. Babası Caner. Esra'nın kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Hemen arkasını döndü, başını eğdi ve kalabalığın içine karıştı. Nefesi daralmıştı. "Olamaz, beni buldu." Kazım dede onu uzak köşede titreyen omuzlarıyla bulduğunda ne olduğunu hemen anladı. "Esra," dedi usulca, "burada değilsin artık. Burada sana zarar veremez." Ama Esra'nın dudaklarından şu cümle döküldü: "O benim adımı hiç unutmamış." O gece kasabaya gölgeler indi. Caner, Kazım dedenin kulübesine kadar geldi. Kapıya yaklaşmadı, jandarmayı çağırmadı, sadece uzaktan izledi. Kazım dede pencerenin ardından onu gördü. Adam sadece bekliyordu. Ertesi gün Kazım dede Esra'ya sordu: "Konuşmak ister misin onunla? Kendin için son bir kez." Esra uzun süre sustu. Sonra başını salladı. "Ben kaçmak istemiyorum artık. Ne söyleyeceğini duymak istiyorum ve ona söyleyeceklerim var." Kazım dede küçük kulübenin önüne bir tabure daha koydu. Hava ağırdı. Rüzgar bile nefesini tutmuş gibiydi. Esra kalın hırkasını sıkıca sardı üstüne. Gözleri denizdeydi ama aklı bambaşka bir yerde. Kalbinde karmaşık bir fırtına kopuyordu. Öfke, korku, merak ama en çok da cevap bekleyen sorular vardı. Caner tam vaktinde geldi. Üzerindeki eski ceket yorgun omuzlarına tam oturuyordu.
Ayakları isteksizdi ama gözleri kararlıydı. Kazım dede kapıyı açtı. Hiçbir şey demeden bir adım geriye çekildi. Bu Esra'nın sahnesiydi. Caner kızını görünce durdu, yutkundu. "Esra," dedi boğuk bir sesle. "Ben emin olamamıştım. Sen gerçekten sen misin?" Esra doğruldu. Gözleri ona kilitlendi. "Sen beni denize attığında da emin miydin baba?" O an Caner'in omuzları biraz daha çöktü. Ben artık ne olduğumu bilmiyordum. Annenin ölümünden sonra her şey üstüme çöktü. Zehir gibi bir kadına sığındım. Ama o beni senden kopardı. Sana sırt çevirdim, seni suçladım, kendi aczimi bastırmak için. Affedilmem mümkün değil, biliyorum. Beni suya attığında, dedi Esra, sesi titreyerek ama net, hayatımı değil, bütün benliğimi kaybettim. O gün küçücük bir kız değildim artık. O gün ben büyüdüm. Acıyla, nefretle, sessizce. Caner'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Ben her gece dua ettim denizin seni geri vermesi için. Ama umudum yoktu. Şimdi seni böyle görmek, yaşıyor olmak, konuşabiliyor olmak, bu bile mucize. Esra gözlerini kıstı. Yaşıyor muyum sanıyorsun sen? İçimde bir şeyler öldü o gün. Ama biri beni yeniden insan yaptı. Başını çevirdi. Gözleri Kazım dedeyi buldu. O bana sahip çıkmadı. O bana baba olmadı. O sadece yanımda durdu. Bu bazen bir ömür boyu yapılan hatalardan daha fazlasıdır. Caner yutkundu. "Sadece bir şey soracağım," dedi. "Beni affetmen mümkün mü?" Esra uzun süre sustu. Sonra ayağa kalktı. Birkaç adım yaklaştı. "Seni affediyorum baba. Çünkü içinde hala bir yerlerde pişmanlık taşıyorsun. Ama affetmek unutmak değildir. Sana güvenmiyorum, sana sığınmıyorum. Sadece kendimi artık senin gölgende yaşatmıyorum." Caner sessizce arkasını döndü. Ayak sesleri taşların üzerinde yankılanırken Esra ilk kez içinden bir şeylerin hafiflediğini hissetti. Kezim dede yanına geldi. "İyi misin?" "Artık evet," dedi Esra ilk kez. "Gerçekten iyiyim." O sabah Albatros'ta deniz olağanüstü sakindi. Güneş suyun üzerinde altın gibi parlıyor, martılar ağır ağır süzülerek gökyüzünü çiziyordu. Esra, Kazım dedenin kulübesinin önündeki küçük ahşap iskemleye oturmuş, çaydan yükselen buharı izliyordu. İçinde bir boşluk yoktu artık. Ağırlık gitmişti. Onun yerini sessizlik almıştı. Ama huzurlu bir sessizlik. Kazım dede oltalarını toplarken bir yandan da göz ucuyla Esra'ya bakıyordu. Kızın yüzünde artık yalnızlık değil, kararlılık vardı. "Bugün ne yapacaksın?" diye sordu sessizce. Esra iç geçirdi. "İlk kez geleceği düşünüyorum. İlk kez ne yapacağımı bilemiyor olmak korkutmuyor beni. Belki burada kalırım. Belki çocuklara okuma yazma öğretirim. Belki balıkçı olurum," dedi ve gülümsedi. "Ama ne olursam olayım, kimse beni tekrar denize atamayacak." Kazım dede ona baktı gururla. "Senin gibi birinin yolu artık hep açık olur. Çünkü sen önce kendini kurtardın." O sırada köyün küçük çocuklarından biri koşarak geldi. "Esra abla, seni okuldan sordular, yardımcı olur musun?" diye, dedi nefes nefese. Esra gözlerini kapattı, gülümsedi. "Olurum," dedi kararlı. "Bu defa birilerinin elinden tutacağım." Kazım dede elindeki oltayı kenara bıraktı ve başıyla onayladı. "Git, senin gibi biri yalnız kendi hayatını değil, başkalarınınkini de değiştirebilir." Esra ayağa kalktı, gökyüzüne baktı, son bir kez denize gömdü. Oraya gömülen korkularına, acılarına, o karanlık geceye. Ve sonra başını dik tuttu, adım attı. O an uzaklarda biri, yorgun bir adam, Caner, kasabanın öbür ucunda küçük bir odada bir mektup yazıyordu. "Sevgili Esram, seni hak etmedim ama seni sevdim. Bunu bilmeni isterim. Senin annen bana öğretti ne demek sevmek, sen affederek bana ne demek insan olmak onu gösterdin. Eğer bir gün yolun düşerse bu mektubu bırakıyorum. Sadece bil diye.
ben seni hep seveceğim. Baban Caner. Ama Esra bu mektubu hiçbir zaman almadı. Gerek de kalmadı. Çünkü o artık geçmişe değil, geleceğe yürüyordu. Kendi ayaklarıyla, kendi kalbiyle ve ilk kez kendi hayatıyla.